Merhaba arkadaşlar, Riga'nın ikinci bölümüyle selamlar. Umarım iyisinizdir. Yine videonun başından abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Şu anda Riga'daki İsveç kapısının önündeyim. Burası arkadaşlar İsveç kapısı olarak geçiyor. Çünkü bunun sebebi 1698 yılında inşa ediliyor burası. Ve bildiğiniz gibi Baltık bölgesi bazen İsveçlerin, bazen de Rusların, bazen de Almanların işgali altında kalıyor. Bu kapı arkadaşlar İsveçlilerin son işgal sembolü olarak burada hala bulunuyor. O yüzden de ünlü bir yer, turistik bir yer ve İsveç kapısı olarak geçiyor. Burayı arkadaşlar İsveçliler bu bölgeyi işgal ettiği zaman yapmışlar bu kapıyı. Ve bak böyle sokakları da inanılmaz tatlı yani. Letonya'nın dar sokakları var. Burası artık Old City yani Eskişehir bölgesi olarak geçiyor. Buradaki böyle gelip sokakları bile görebilirsiniz. Sokakları görmeye geçtim. Gelip burada çay, kahve içebilirsiniz, yemekler yiyebilirsiniz. Bir tık pahalı olabilir diğer yerlere göre ama en azından 2-2,5 euroya gelip buralarda bir kahve içebilirsiniz yani. Bence çok da kötü olmaz. Baksana sokakların güzelliğine. Dar çok tatlı ya. Bu gördüğünüz bina da arkadaşlar Riga'nın parlamentosuymuş. Oo, şu kiliseye bak ya. Burası da arkadaşlar parlamentonun yanında Katolik kilisesiymiş. Ama bunun için artık girmeyeceğim abi ya. Gerçekten sıkıldım artık. Kilise gez, kilise gez, kilise gez. Hepsi de birbirleriyle aynı. Buraya da bir tane şey yazmışlar. Freedom for Baltic, yani Baltık için özgürlük diye. Bu tarz şeyleri görmek çok mümkün ufak ülkelerde. Gürcistan'da, Estonya'da, Letonya'da ya da Litvanya'da. Çünkü bu tarz ülkeler hep böyle büyük ülkelerin emperyalizminden çekiniyorlar. Yani Türkiye duvarda Türkiye için özgürlük yazısı göremezsin yani hani. Çünkü kimse Türkiye'nin özgür olmadığını, yani millet olarak özgür olmadığını söylemiyor. Sonuçta hiç kimsenin işgali, tehdidi altında değil. Gelip de Rusların Türkiye'ye girecek hali yok. Ama Gürcistan'a veya Doğu Avrupa'ya bir gün gelip de Ruslar işgal edebilir. Ya da ne bileyim farklı bir ülkeye de Çin'in yanındaki Tayvan'da gelip Çin işgal edebilir bir gün yani. Bunlar ufak ülkeler olduğu için bu tarz kaygılar taşıyorlar genelde. Burası da arkadaşlar yine Letonya'nın turistik yerlerinden 3 kardeş evi olarak geçiyor. 3 kardeşin yaptırdığı bu evler arkadaşlar şu anda müze olarak kullanılıyor ve bunlar Orta Çağ'ın Latvia'nın yani Letonya'nın Orta Çağ tipik mimarisinin örneklerinden biri. Şu bina 1., 2. ve 3. Bunlar böyle 3 kardeşin zamanında yaptırdıkları 3 tane bina ve hala da turist çekiyor yani. Zaten bak burada insanlar fotoğraf çekiliyor. Önünde de bir trafik var. Buraya gelip görüyorlar. Bence değer mi? Bilmiyorum. Gezilecek yerlerdense gelin görün ama özel bir şey bana göre yok. İçinde eğer Letonya'nın önceki yaşamına dair, önceki sokak yaşamına dair bir şeyler varsa müzede o zaman bence gelip görebilirsiniz ama onun dışında çok da bir esprisi yok yani. Latvia yani Letonya mutfağı çok geniş bir mutfak değil. Genelde böyle Alman mutfağından ve Rus mutfağından ciddi etkilenmiş mutfak. Ama eğer buraya gelip de böyle hani azıcık orta fiyatlara güzel bir şeyler yemek istiyorsanız bakın burada bir kafe var arkadaşlar. Buranın ismi Lido. Böyle zaten Google Maps'e yazdığınızda göreceksiniz. Böyle içerisi açık mutfak tarzı. Tabildot alıyorsunuz yani içeriye giriyorsunuz. İstediğiniz yemekleri seçiyorsunuz. İstediğiniz yemekleri seçtikten sonra orada fiyatlar da yazıyor. Kasada ödüyorsunuz. Yani bizim ev yemekleri kültürü gibi. Bence Letonya'ya geldiğinizde kesinlikle ve kesinlikle oraya gidip bir şeyler yiyin derim yani. Şimdi yürümeye devam. Burası da en ünlü meydanlarından birisi buranın. Çok güzel ya. Arkadaşlar bu bina da Kara Kafalılar binası olarak geçiyor ve burası da böyle tamamen şehir meydanı. Buraya Kara Kafalılar binası denmesinin sebebi arkadaşlar eskiden burada bir esnaf loncası varmış. Yani ticaretle ilgilenen insanların merkezi gibi düşünebilirsiniz bu binayı. Ondan sonra bildiğiniz gibi Letonya'da herkes sarı saçlı, mavi gözlü ama başka ülkelerden gelen insanlar siyah saçlı ve işte kahverengi gözlü, atıyorum Türkiye'den, o zaman atıyorum Osmanlı'dan gelenler ya da İtalya'dan gelen tüccarlar farklı renk saçı olduğu için de buraya böyle Kara Kafalılar binası demişler.
Hala da burası böyle kara kafalılar binası olarak anılıyor. Bildiğim kadarıyla da arkadaşlar bunun içinde Tourist Information var. Hala gelip burada bilgi alabiliyorsunuz. Zaten şurası da böyle Tourist Information. Gelin içeri girip bakalım ne var ne yok. Böyle şimdi buradan içeriden bir tane aldım. Tourist Map. Tourist Map'ler önemli ya. Bayağı iş görüyor çünkü. İşte buraya da gelip böyle bunları alabiliyorsunuz. Bir de burada Best Sides of Riga, yani Riga'nın en iyi şeyleri gibi bir şey daha var. Onu da aldık. Bak burada da böyle hediyelikçi var. Mesela şu 5 lira. Eğer 3 Baltık ülkesinde gezerseniz sadece bunu alın abi. Ve bence şeyinizi alsın yani. Evet, ben bilseydim direkt bunu alırdım. İşte direkt alabilirsin. Daha Litvanya'da da gideceğiz. Litvanya'dan almazsın. Bunlar yine böyle 3 euro, 3 euro, 4 euro. Böyle değişiyor fiyatlar. 1,5 euroya da böyle kapaklar var şurada. Burada böyle kupalar var. Latvia kupaları. Bunlar ne kadar acaba? Heh. Kupa var, bilmiyorum. Orada yazıyordu galiba ama. Ha, kupalarda galiba kupaların arkasında yazıyor. 10 euro arkadaşlar. Evet, 10 euro. Bir de bir şey göstereceğim. Bizim feribotta karşılaştığımız şimdi bir arkadaşımız. Aha. Böyle bir şey bileklik takıyordu. Şeyden anlatmıştı. Ha, lastik bileklik. Şey ağacın şeyinden yapıldığını anlatmıştı. Hatırlıyor musun? Bunlardan var. Ha Hatırladın mı evet şimdi? doğru, bak bunlar ağacın çam balından mı ne yapılmış, bunlar taş böyle 15 euro. Bak bu çok güzel mesela. Evet. Tamam. Bunlar da böyle doğal taşlar, 15 euro, bence pahalı ama hatıra olarak alınabilir isterseniz. Evet, burası da arkadaşlar yine Letonya Riga'nın böyle en ikonik binalarından birisi. Burası bir kilise, ismi de Aziz Peter Kilisesi, yani St. Peter Church olarak geçiyor. Yine de bunu da böyle konumda arayarak direkt bulabilirsiniz. Şunlara bak, şunlara bak. Bisiklet çevirerek gidiyorlar. Cheers! Neyse biz binamıza geri dönelim arkadaşlar. Bu binanın da ilk yapılışı 1209 yılına kadar dayanıyor ama 1209 yılındaki yapıldığı hali tabii ki sonra birçok kez yıkılıyor, hasar görüyor veya tekrardan yapılması gerekiyor. Böyle birçok kez yıkılıp yapıldıktan sonra arkadaşlar bunun başka bir cephesinde ve şurada böyle bir tane saat var. O saat de arkadaşlar 1975 yılında ekleniyor bu binaya ve bu bina en son gözüken halini alıyor. Yani bizim şu anda gördüğümüz haline. Ama baktığınız zaman hani bu bina aslında bir bakıma 800 yıllık bir bina ve hala yıllardır da burada. Riga'nın kurulduğu ilk günden beri arkadaşlar bu kilise burada böyle insanların ibadetlerine ev sahipliği yapıyor ve insanların ve yaşamın akışına eşlik ediyor yani. Gerçekten bayağı görkemli bir bina. Baksanıza şuna. İsterseniz arkadaşlar bu kilisenin tepesine de belli bir ücret karşılığında çıkabiliyorsunuz. Oradan, yani tam şuradan, tam 72 metre yukarıdan siz de Riga'yı görebiliyorsunuz ama galiba ücreti 3 euro diye biliyorum, tahmin değilim ama öyle yani 72 metreden de Riga'yı ve nehri görmek bence çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Ve Old Riga arkadaşlar, çok iyi ya. Take like that. Bu hemen kilisenin yanında arkadaşlar Bremen mızıkacıların heykeli var. Efsaneye göre bunlara dokunursanız size şans getiriyor. Şimdi böyle yani insanlar da gelip buna dokunuyorlar. Sinem de dokunacak. Dilek tut. Tuttun mu? Tamam, horoza da dokun, horoza. O kediye dokun, tamam hadi. Horozu geçtim, kediye dokun yeter. Daha kediyi Tut, ben de horoza dokunayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya. Ah bunu aynen böyle.
Hadi bakalım. Okay. Sen de It's gonna work soon. tuttun mu dileğini? Tuttum. Hava kararmaya başladı. Birazcık da serinlemeye başladı. Bak böyle kırmızı kırmızı ışıklarını yakmışlar Riga'da. Sokakları gerçekten çok tatlı. Bir de abi bütün sokaklar, özellikle Eskişehir, Old City bölgesi tamamen barlarla kaplı. Ya. Geçen gün biz burada oturup bayağı bir içmiştik hatta. Bak böyle dışarıda çıkmıştık sonra. O zaman hava yağmurluydu tabi. Böyle gerçekten çok güzel barları var. Çok güzel kafeleri var ve her yer full böyle yani. O yüzden bayağı iyiler. Bu sokaktaki yaşam işini çözmüşler. O yüzden bence Riga yani gerçekten çok iyi. Hayat canlı yani. Hani geldiğinde bunu hissedebiliyorsun. Bunu her Kuzey Avrupa, her soğuk ülkede hissedemezsin Avrupa'da. O yüzden tebrikler. Ateşe mi? Burada seramik mağazası varmış. Bu da onun şeyi, tabelası. Bu arada arkadaşlar size Letonya ile alakalı birkaç tane ilginç bilgi vereceğim. Birincisi arkadaşlar, buradaki birçok evin kendi adı var. Yani atıyorum bir ev alıyorsunuz ya da bir ev yaptırıyorsunuz. Ondan sonra da o evin ismini kendiniz koyuyorsunuz. Ve direkt adrese de bu şekilde giriyor. Yani direkt evinizin ismiyle giriyor. Burada ev numaraları yerine bazı bölgelerde arkadaşlar evinizin ismi kullanılıyor. Böyle ilginç bir şey daha var. Bir de arkadaşlar Letonya Sovyetler Birliği'nden ayrılmasına rağmen ve özellikle 1990 ile 2000 arasında çok ciddi ekonomik krizler yaşamasına rağmen şu anda dünyada internet bağlantısının 4. en hızlı interneti kullanan ülke. Ki bildiğiniz gibi internet bağlantısı bir ülkenin aynı zamanda gelişmesinin de en önemli yollarından birisi. Çünkü evinde oturan bir çocuk bile ülke için katma değer yaratabilecek bir şeyler yaratabiliyor. Ve bu konuda da gerçekten ileri seviyelere gelmiş durumda Letonya. Bir de arkadaşlar Letonya'da şöyle bir ilginç bir şey var. Ülkenin yaşlı nüfusu çok fazla. Bu yüzden de nedense emeklilik yaşını 60'dan 62'ye çekmişler. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum. Yani tam tersi olması gerekiyordu. Ve emekli olduğunuzda da arkadaşlar Letonya'da emekli maaşınız sizin Türk ülkenin asgari ücretiyle 3 ila 7 kat arasında değişiyor. Yani eğer Letonya'da bir emekliyseniz geçiminizle alakalı endişelenmenize gerek yok. Bir de arkadaşlar bu ülkede şöyle bir şey daha var. Bu ülke Avrupa'nın en uzun kumsallarından birine de ev sahipliği yapıyor. Örneğin arkadaşlar buraya Finlandiya'dan, Estonya'dan ve birçok komşu devletten, özellikle soğuk ülkelerden buraya deniz turizmine de gelenler var. Buranın nüfusu 1.9 milyon olmasına rağmen bütün ülkenin her sene 4 milyon turist ağırlıyor. Bu da kendi cüsselerine göre fena sayılmayacak bir oran diyebiliriz yani. Bir de arkadaşlar Letonya'da gerçekten kadınlar çok güzel ve kendi nüfusuna oranla en çok manken çıkartan ülkelerden birisi arkadaşlar dünyada. Tam 14 kere güzellik kraliçesi çıkartmış bir ülke. O yüzden gelirseniz gece hayatına da bence girin derim yani. Böyle bir durum daha var. İlginç bilgiler kısaca bu kadar. Bir de bunun yanında Avrupa'nın da en yüksek televizyon kulesi de burada arkadaşlar. İnanılmaz gözüküyor uzaktan. Bence diğer televizyon kulelerine göre çok daha estetik. O yüzden bence geldiğinizde onu da kesinlikle görün derim. Şu anda arkadaşlar pazar gecesi. Sokaklar daha durgun cumartesi ve cumaya göre. Ama özellikle cuma ve cumartesi geceleri bu barlar sokağı denen bölge arkadaşlar inanılmaz kalabalık. Hatta mekanlarda bile oturacak yer bulamayabiliyorsunuz. Kış olmasına rağmen bile. Zaten öğrenciler de olduğu için bu şehirde onlar da aslında bu mekanları ciddi anlamda dolduruyor. Ama gecesi de çok güzel. Bakın. Huzurlu bir şehir yani, tatlı bir şehir. Baltıklar'da en yaşanabilitesi yüksek şehir bana göre. Sosyal anlamda. Bakın arkadaşlar sonbahardayız. Ama mekanları da bir şekilde kapatıp bizim Türkiye'deki böyle saatlerce oturuyorlar ve bugün pazar gecesi. Yani
hafta içi gibi düşünebilirsiniz. Bu insanlar yarın işe gidecek. Ama bir şekilde size de az önce dediğim gibi bu sosyal ortamı yaratmışlar. Ve geç saatlere kadar da oturuyorlar. Bence bu efsanevi bir şey ya. Değil mi? Evet, çok severim. Bulgaristan'da da nasıl? Bulgaristan'da da böyle ama nüfusumuz o kadar çok olmadığı için Buranın daha az Bulgaristan'dan. bilmiyorum, ben Bulgaristan'da pek kalmıyorum. Orası çok hareketli değil mi bu kadar? Biliyorsun ya, Plovdiv'de olduğumuzda orası da hareketli. Ama ben yazın gittim oraya o yüzden. Evet, kışın için ben de bilmiyorum. Ben de kışın gitmedim büyük şehirlerde Bulgaristan'ın. Ha, okey. Evet arkadaşlar, şu uzakta gördüğünüz kulede özgürlük anıtı Letonya'nın. Bu arkadaşlar Letonya'nın en önemli binalarından birisi. Çünkü 1918 ve 1920 yılları arasında Letonya özgürlük mücadelesi verdi arkadaşlar. Ruslara karşı diyebiliyorum. O yüzden de bu da o savaşın kazanılması üzerine yapılmış bir anıt burada. Bunun arkadaşlar şu anda görünmüyor buradan tabii ki. Ama çok rahat şuraya, hatta buraya bırakırım fotoğrafını. Bunun üzerine arkadaşlar Milda diye bir kadın var. Bu Milda'nın da elinde tuttuğu 3 tane yıldız var. Bu 3 tane yıldız arkadaşlar Letonya'nın 3 farklı bölgesini temsil ediyor. O yüzden Milda'nın elinde. Ve burada arkadaşlar bütün protestolar, bütün olaylar, bütün önemli etkinlikler de burada oluyor. Eğer aranızda buz hokeyi takip eden varsa arkadaşlar, Letonya dünyada 4. oldu galiba bu sene buz hokeyinde. Buz hokeyi şampiyonasında. Ondan sonra da bütün buz hokeyi takımına, milli takımlarını getirip bu meydanın önünde kutlama yapmışlar. Keşke arkadaşlar Filenin Sultanları için de aynı şeyi yapsaydık biz. Böyle Türkiye'nin en büyük meydanlarında, İstanbul'da, Ankara'da onları otobüsle karşılayıp burada buz hokeyi ekibini Letonyalıların alkışladığı gibi keşke biz de alkışlasaydık, bir tören yapıp onlara. Bence bir milli sporcu için bundan daha büyük, daha özel bir duygu olamaz yani. Halkın tarafından o anda alkışlanmak, bence aldığın paranın hepsini kenara attırıp yani çok güzel bir duygu hissederlerdi bence. Ama böyle bir şey olmadı. Bak, daha da yakınına geldik. Kocaman bir anıt arkadaşlar. Independence Monument ya da Freedom Monument, yani bağımsızlık ya da özgürlük anıtı olarak geçiyor bina. Gece de çok tatlı duruyor yani. Elindeki 3 yıldızla dediğim gibi Letonya'nın 3 farklı bölgesini gösteriyor. Evet arkadaşlar, bu da son durağımız. Artık hava karardığı için çok iyi gösteremiyorum ama üzeri falan böyle, şu kubbenin olduğu yer inanılmaz güzel parlıyor gündüz saatlerinde. Burası Ortodoks Kilisesi. Burası ülkedeki Rus etkisini en büyük gösteren binalardan birisi. 1800'lü yıllarda inşa edilmiş arkadaşlar. Bir de hala şöyle bir şey var. Letonya'nın nüfusunun %20-25 arası hala Ruslardan oluşuyor. O yüzden ciddi bir Rus popülasyonu var. Bir de Letonya hala Ortodoks Hristiyan bir ülke arkadaşlar. Yani diğer Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğu gibi onlar da Ortodoks. Bu şekilde yani. Bence sonuç olarak Letonya çok underrated, yani nasıl desem size, böyle küçümsenmiş bir ülke ve şehir, özellikle Riga. Benim beklentimin çok daha üzerinde iyi çıktı. Ben hani kötü olan şehre kötü derim zaten. Ama bence Riga gerçekten gelip görmeye değer, gezilmeye değer. Bu Riga bölümünde burada bitiriyorum arkadaşlar. Yarın muhtemelen Vilnius'a falan geçeceğiz artık. Litvanya'ya geçeceğiz. Yine abone olmayı, beğenmeyi, likelamayı unutmayın lütfen. Otostop çekeceğiz, kolye satacağız yollarda. Yine yapacak bolca işimiz var. Hadi bakalım, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bye.